Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün size bir modelin dilimlenmesi yani 3 boyutlu yazıcı için hazır hale getirilmesini anlatacağım. Öncelikle kullandığımız nozzle 0.6 milimlik bir nozzle. Bu tercihe göre değişiyor. Ancak ben arada ahşap filamentte karışık bastığım için genelde 0.6'yı tercih ediyorum. 0.4'lüyü de yoğun olarak tercih ediyorlar. Bu size kalmış. Bir petçi filamentle bir bardak altlığı yapacağız araba için. Arkadaşım rica etti benden. Ben de modelini buldum. İnternette ücretsiz olarak indirdim. Şimdi onu dilimleyeceğim. Şöyle baskı ayarlarına geçelim. Katmanlar ve duvarlar kısmına geldiğimiz zaman bu biraz hızlandırılmış bir öğreti olacak arkadaşlar. Hani böyle yazıcıyı yeni almış, heves eden veya en azından bir başlangıç olarak yazıcıyı kullanan arkadaşlar için. Katman yüksekliği 0.24. Bunu 0.24 yazmamızın sebebi 0.6'da yazabiliriz. 0.12'de yazabiliriz. 0.18'de yazabiliriz. 24'de yazabiliriz. 30'da yazabiliriz. Yani bu tamamen size kalmış bir şey. Katman yüksekliğini bu şekilde yazmamızın sebebi nozzle'ımız 0.6'lık olduğu için 0.6'ın katları olursa yazıcının çıktısı daha pürüzsüz, daha düzgün bir yüzeyle olur. Onun haricinde ilk katman yüksekliği 0.3. Zaten burada önerilen değerleri size verecektir. İlk katman yüksekliğiyle çok oynayacağınız bir durum olmuyor genelde. Şimdi şöyle yapalım. Size katman yüksekliğini anlatmak adına şu destekleri kaldıralım. Şimdi bakın. Şu kısma geldiğinizde şunlar katman yüksekliğidir arkadaşlar. Bakın. Şimdi şöyle yapalım. Katman yüksekliğini 12 yapalım. Yarısı yapalım. Tabloya gelelim. Şimdi dilimle diyelim. Aynı noktadayız. Bir daha bakalım. Bakın gördünüz mü? Daha da inceliyorlar. Bu baskının daha pürüzsüz olmasını sağlar. Ancak şöyle bir durum var. Ben bir bardak altlığı yaptığım için hani bunun çok açıkçası estetik olarak bir bozma yaratacağını düşünmüyorum. Ayrıca hızlı olması adına 0.24'lükle basacağım. Duvar sayısı dediğimiz 2 duvar. Yani 2 duvar bu model için yeterli olur. Şöyle gösterelim. Duvarda. Bakın şu duvar duvar sayısı. 1, 2 dış yüzeyden iç yüzeyden 1, 2 dış yüzeyden geliyor. 2 duvar demek yani. Şurası. Eğer bir duvar deseydim araya destek atacaktı. İşte dolgu atacaktı pardon. Şöyle yapalım. Hatta gösterelim. Bir daha dilimleyelim. Bakın. Arada duvar olmadığı yere dolgu attı. Çünkü duvarla kapanmıyor artık orası. O yüzden ben bunun için 2'nin yeterli olacağını düşünüyorum. Üst katman 4, alt katman 3. Üst katmanı niye 4 yaptım? Üstte sıcak bir şey geldiği için onu 4 yaptım. Şimdi göstereceğim. 6, 3 yaptım. Üst katman dediğimiz nokta şu kısım. Şu bardağın değeceği kısım. Şu alt katman 1, bu ilk katman 2, 3, 4, alt katman 4. Altta ilk baştaki yüzeyi de yaptı çünkü ilk katmanı da atıyor. İlk katmandan haricen 3 katman atıyor, 4 katman oluyor. Üstte de dolgudan sonra bakın bu kırmızıyla gösterilenler dolgu, bu maviyle gösterilen yerler köprüler. Buraya köprü algılamasının sebebi dolgunun arasındaki boşlukların biraz fazla olması ama yeterlidir hani bu şey için. Ondan sonraki katman, sonra bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. En üst katman 6-4 yapmıştık zaten.
Üst katman 4 yapmıştık zaten. Onun haricinde ben gerekirse ince gördüğü yere fazladan duvar eklemesi için bir tik attım. Köprülerin kalın olmasını istedim. Estetik değil, daha çok sağlamlık düşüncesi tarzında çalıştığım için o yüzden genelde kalın köprüler istiyorum. Köprüleme duvarlarını pardon. Katman başlangıç konunun en yakın dediği, hani en yakın nozzle'a en yakın yerden başlamasından bahsediyor. Kademeli iç dikişler. Bu iç dikiş dediğimiz şeyler arkadaşlar, nozzle'ın mesela bu nozzle şu şekilde. Burada dikişli bir durum yok. Oval bir şey olduğu için. Nozzle şu kenarda olabilir. Bir saniye şurayı bir gösterelim o zaman. Dikiş izi var mı? Şu an bir dikiş izi göremiyorum ama dikiş izi olursa, dikişli olan bir modelimizde onu bir tekrar inceleriz. Şu kısım iç yüzeyinde olabilir mi? Desteği kaldıralım. Bir daha kontrol etmek istiyorum çünkü bir yerinde şu kısımlarda iç dikiş olması gerekir diye tahmin ediyorum. Evet, yok. Net bir şey. Evet, buldum. Evet, şurası. Bakın şu dikiş izi. Yani nozzle buradan başlıyor, tekrar burada bitiriyor. O yüzden şu iz kalıyor. O izin kalmasını azaltmak için hani yani görüntüsünü azaltmak için gerek yok. Zaten o kısım biraz kör kalıyor. Çok nadir modellerde kullanıyorum. Yani dikişin çok belli olduğu bazı modeller olmuyor mu? Oluyor. Onlarda kullanıyorum. Düz çizgili yapmışlar. Dolgu deseni istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Bakarsınız hani her modelin farklıdır. Mesela neredeydi? Bizim 3 boyutlu petek mesela. Bu da güzel bir dolgu olur. Şimdi dilimle diyelim. Bakın petek şeklinde. Desteği de atalım. Üst taraftaki kupanın kolundan bakalım şöyle. Evet. Bakın şu şekilde bir model. Yani değişik şekiller var, üçgenler var. Mesela onun haricinde yıldızlar var. Evet, ilk başlarda bu kadar çeşitli değildi. Daha da çeşitlendirmeye başlamışlar. Evet, bir standart düz çizgili. Bence gayet sağlıklı ve güzel. Onun haricinde tepe kenar ayarlarını ben bu modelde dokunmuyorum. Yani bunları çok şey yapmıyorum. Ama şöyle yapabiliriz. Bakın etek sayısı dediğim şu. Yani bunu genelde yazının kafasını içindeki filamenti hani akışını düzgün sağlamak için şöyle bir etrafında 2 tur atıyor. Ondan sonra ayrıca siz de bu tabloda nozzle'ın tavlaya yakınlığını kontrol edebiliyorsunuz. Şöyle
kenar nesneden uzaklık ışını. Yani genelde ben bunları kendi ayarlarımda kullanmayı tercih ediyorum. Etek yüksekliği 2 katman devre dışı. Rüzgarlık dediği arkadaşlar şöyle yapalım. Bakın bu rüzgarlık dediği şey modelin soğuk almaması için onu koruyan bir yüzey oluşturuyor. Hiç kullanmadım. Kullananı da görmedim ama tabii ki bazı modellerde gerekebilir. İşte onun da sebebini yazmış. ABS veya asa baskısını esinti nedeniyle baskı tavlasından bükülmeyi ve ayrılmaya karşı korumak içindir. Uygundur. Kullanılabilir, denenebilir. Onun haricinde kenar genişliği 10 diyelim. Şu. Bunun baskımızın tabloya daha iyi yapışması için yedek bir destek gibi düşünün. Şu mesafe artırıyor tablodan kalkmaması için modelin. Gene bunu aynı ayarına. Ufak bir model. Ben gerek duymuyorum. Destekleri aktive ettiği arkadaşlar şunlar destek. Bakın deminden beri zaten vardı. Şu kısma gelelim. Bakın şu yeşil çizili olan yerler destekler. Mesela şu sarı olan zaten iç dolgu, şu diğer turuncu olan dış dolgu. Şu arkadaş şu arada destekle katman arasındaki şu mavi ince olan yerler. Bir köprü gibi düşünün bunları. Şu kırmızı olanlar şuradaki iç dolgular. Şu iç dolgu. Bakın. Katı dolgu zaten şu en alt tabaka. Yani desteğin tabloya en altı boş olan tabakası şu. Katı dolgu. Üst katı dolgu dediği şu kırmızı olan şurası. Şu. Onun haricinde köprü dediğimiz şu. Bakın altında hiç destek olmayan ve alt katı dolgunun normalde gözüküyordu. Tabii kapatmışız. Bakın şöyle altında boşluk olduğunu düşündüğü için gene de köprü yapıyor. Onun haricinde skirt dediğimiz şu etek, destek dediklerimiz de şu yeşil olanlar zaten. Onun haricinde şu anlık herhangi bir şey aşağı gözüme ilişen hız kısımlarını ben kendim ayarlıyorum. Mesela bunlar şu normalde çok düşüktü. Yani olarak şöyle yaparsak bence çok düşüktü. Ben biraz daha yükseltmek istedim. Mesela 60 yaptım. Küçük duvarlarda 60 yaptım. Mesela dış yani bizim asıl görüntüyü sağlayan yüzeyimizi 50 yaptım. Biraz daha pürüzsüz olsun diye. Dolguyu 65, katı dolguyu 65, üst katı dolguyu 60. Destek kısmını da 50 yaptım. Köprüde 50, boşluk doldurma 50. Mesela şu duvarlar, şurada bakın milimetre saniye yazıyor. Küçük duvar ve dış duvar diye ayrıldığı için bu 60 ile yazdırırsanız şu devamında eğer yüzde işareti koyarsanız kafaya, şöyle göstereyim. Pardon. Ben bunu yüzde zannettim. Yüzde, şu değil şu. Şimdi yüzde işareti koyarsanız kafaya 60'ın yüzde 60'ını kullanır. Bir uyarı verdi, bir daha kontrol edelim. Neyse, biz bunu 60'ta kullandığımız zaman daha önceden oluyordu sanki. Başka bir şey deneyelim. Evet,
Evet, diğer tarafına atmak lazımmış. Neyse, konu anlaşıldı büyük ihtimalle. Şimdi 60'ın %60 kadarını kullanıyor. Yani 36 mm bölü saniye kadar ilerleyecek. Ama ben normalde direkt bunu bu şekilde yazarsam direkt 60 mm bölü saniye ilerleyecek. Yani her duvar delinin kısmının altındaki kısımlar şundan geliyor. Eğer yüzde yazarsanız. Yazmazsanız direkt yazdığınızı alıyor. Dış duvar da aynı şekilde bakın. Şu dış duvar dedim. Kusura bakmayın. Şu dolgu kısmı da aynı şekilde. Bunun burasını kullanıyor. Destek kısmı sadece kendisine. Yani şu kısımlar kendilerine ait. Bunun haricinde en azından size hızlı olarak gösterebileceğim şey şu an bu kadar. Mesela patchy filament yapıyoruz. Kullanıyoruz. Onun haricinde yani herhangi bir patchy filament kullanıyorsanız ben genelde direkt ayarını açıp yapıyorum. Ama baskı esnasında bazen sıcaklık değiştirmem gerekebiliyor, hız değiştirmem gerekebiliyor. Onun haricinde mesela şu boşta ilerleme hızını ben 100'e düşürüyorum. Hani 150 mesela çok ses çıkartıyor ama siz 100'e düşürdüğünüz zaman şununla karşılaşabiliyorsunuz. Böyle modelde basımdan sonra ufak ufak şabaklar oluyor. Genelde elinizle bile temizleyebiliyorsunuz ama tabii bununla bazı modellerde biraz görüntü bozabiliyor. O yüzden hızlı bırakırsanız ama sadece gündüz baskı yapabilirsiniz. Yani çünkü gece eğer benim gibi bir ev kullanıcısıysanız bir şey yapmayabilir. Yani sizi rahatsız edebilir daha doğrusu. Şu ana kadar her şey tamam gibi. Şimdi kontrol edelim. Dilimleme tamamlandı. 2 saat 51 dakika sürecek. Bunun haricinde başka bir şey var mı? 2 saat 51 dakika. Bence şu an her şey uygun. Şimdi G-kodu dışı aktar diyeceğim. Daha önceden vardı. Tekrar aktarıyorum. Şimdilik her şey bu kadar arkadaşlar. Yine başka bir baskıdan. Eğer unuttuğumuz bir şey varsa tekrar onları da konuşuruz. Şu an baskıya göndereceğim. Baskıdan sonra sizinle paylaşacağım. En azından desteklerini sökmesini. İşte pürüz varsa basit bir gravür aletiyle onu almayı göstereceğim. Yine ekstradan aklıma gelen bir şey olursa anlatırım. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur.